Selam dostlar, Doğa Düşün TV'ye hoş geldiniz. Herkesin gözdesi domates nasıl sulanır, hangi gübre verilir, ne yapılır, ne yapılmaz, pür dikkat bunun peşinde. Peki bahçenizin diğer güzelliklerine ne yapacağız? Mesela çıtır çıtır kıl biberi sabah yerken aldığınız lezzet domatesden daha mı değersiz? Kesinlikle değil. O zaman bugün de bahçemizdeki biberlerimizin sulama düzeniyle ilgili konuşalım. Hangi dönemde ne kadar su verilir, nelere dikkat etmek gerekir, gelin birlikte gözden geçirelim. Biberi sulama konusunda bir paradoks vardır. Aslında suyu seven ama fazla suyu da hiç sevmeyen bir bitkidir. Hele hele kökler sürekli ıslak kalırsa biber hemen çiçeğini döker, meyve tutmaz. Ama susuz da bırakmamak lazım. İşin püf noktası her döneme göre su ayarını doğru yapmaktır. İlk fide dikiminden sonra bir hafta boyunca her köke 250-300 ml kadar can suyu veriyoruz. Toprağın ilk dönem sık sık nemli kalması önemli. Fideyi yeni diktiğinizde kökler daha sığda olduğu için toprak üstü hemen kurumamalı. Fide toprağa iyice alıştıktan sonra yani yaklaşık 2. haftadan itibaren suyu biraz azaltıyoruz. Haftada 2-3 kez. Her köke 400-500 ml su yeterlidir. Özellikle sabah erken saatleri tercih edin. Öğlen sıcağında sulamak toprak yüzeyinde buharlaşma yapar, yaptığınız sulamada hiçbir işe yaramaz. Çiçeklenme dönemi başladığında iş değişiyor. Bu dönemde fazla su çiçekleri döker, biber huysuzlanır. Çiçeklenme zamanı haftada 1 ya da 2 defa her köke 300 ml su verin. Toprağın kuruyup kurumadığına bakın ama kesinlikle fazla kaçırmayın. İlk meyveler tutmaya başladığında ise su miktarını tekrar arttırıyoruz. Çünkü bu dönemde hem kök derinleşiyor hem de meyve su istiyor. Haftada 2 defa her köke 500-600 ml su verilebilir. Özellikle sıcak günlerde bunu 3 günde bir yapabilirsiniz. Hasat dönemi geldiğinde ise dikkatli olun. Aşırı sulama biberin aromasını kaçırır, iç yapısını bozar. Hasat yapmaya yakın 4-5 gün önce hiç su vermeyin. İlk hasatı yaptıktan sonra iyi bir sulama yapın. Sonraki dönem az az her köke 250 ml kadar su vermek en iyisidir. Sulamada en önemli kural, biberin dibini sulayıp yaprak üstüne ıslatmamak. Yapraklar ıslandığında mantar hastalıkları hızla yayılır. Özellikle çiçeklenme ve ilk meyve bağlama dönemi iyi kontrol edin. Susuz bırakmayın ama fazla da su vermeyin. Dengeyi kurduğunuz biber kendini gösterir zaten. Eğer yağmurlu bir dönem gelirse o hafta sulama yapmayın. Çünkü biber fazla suyu affetmez. Bu bilgileri ihtiyacı olan arkadaşlarınızla da paylaşın. Bir videonun daha sonuna geldik. Doğa düşünmeyi ihmal etmeyin. Bu arada kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın, dostça kalın.